Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Size bugün bu görmüş olduğunuz çok kolay ve de çok güzel şiş örgüyle örülen bebek patiğinin anlatımını yapacağım. Hem kız hem erkek bebeklerin giyebileceği unisex bir çalışmadır arkadaşlar. Ben erkek bebeklere uygun bir renk kombinasyonu seçtim. Bakın lacivert, beyaz ve mavi iple örerek böyle yandan bantlı kalıbı da çok güzel bir patik çalışmış oldum. Dediğim gibi çok kolay bir çalışma. Ortalama 0-1 yaş bebeklerin kullanabileceği büyüklüktedir. Fakat istediğiniz büyüklükte bu patiği örebilirsiniz. İçinde küçücük bir kalıbım var. Ama şu taban kısmını ölçerek size daha net bilgi verebilirim. Bakın 12 santim uzunluğunda bir tabanımız var. Yani rahat 1 yaşa kadar giyilebilir. Hatta böyle çekince de esniyor. Kolay bir çalışma. Şiş örgüsüyle öreceğiz ve çok çabuk bitireceğiz arkadaşlar. Şayet beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, güzel yorumlarınızı yapmayı ihmal etmeyin. Özellikle örüp bitiren arkadaşlar, mutlaka sizlerin yorumlarını bekliyorum. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, patik çalışmama tabandan başlayacağız. Tabandan başlanan klasik taban modelimiz var. Hep ördüğümüz bir çalışma. Birebir aynısını uygulayacağız. Nako Elite Baby, Alize Baby Best tarzındaki iplerin tamamını kullanabilirsiniz. Şiş numaramda 3,5 milimetre. Evet, lacivert ipimle ilmek atarak örgüme başlıyorum. Arkadaşlar, başlangıç ilmek sayımız 37 ilmek. Evet, klasik ilmek atma tekniğiniz nasılsa 37 ilmek şişinize atın. Sonra örmeye başlayalım. Evet, şişime 37 ilmek attım. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğimizi şişimize attık. Şimdi arkadaşlar, haroşa örgüyle var olan 37 ilmeğimizi örüyoruz. Bir sıra önde, bir sıra arkada düz örgü ördüğümüzde haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, ilk sıramı haroşa örgülerle tamamladım. Şimdi geriye dönüyoruz. İkinci sıramızda da yine haroşa örgü örüyoruz. 2 sıra düz örgü, bir diş haroşa örgü oluyor. Evet, yine sıramızı tamamlayalım. Haroşa örgülerle ikinci sıramı da ördüm, bitirdim. Şimdi arkadaşlar, patik tabanımızda bir şu tam ortadaki ilmek, yani 19. ilmek, 18 sağda 18 solda 36, ortadaki ilmekle 39. ilmek, 19. ilmek 37 ilmek yapıyor. Bir bunun sağında ve solunda, bir de bakın şu başlarda ve sonda, ilk ilmekten sonra son ilmekten önce ve ortadaki ilmeğin iki yanında artış yapacağız. Her ön sırada artış yapacağız ve 4 ilmek artmış olacak ön sırada, her bir sırada. Arka sıralarda sadece haroşa örgüyle öreceğiz, ilmeklerimizi bitireceğiz. Rengim koyu ama bu uyumu sağlayabilmek için arkadaşlar
mecburen tabanı koyu renk çalışmış oldum. Ama ben hep sayılarla ilerleyeceğim. Bakın şimdi ilk ilmeği boşaldım ve ilk artışımı yapıyorum. Bir kez dolayarak gizli artış yaptım. Ardından 17 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi şurada aslında 19. ilmeğe gelmiş olduk. Bakın. Burada bir ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek ördük. Bir ilmekle artış yaptık. Ve 20 ilmeğe ulaştı. Şu bizim 19. ilmeğimiz. Şuradan da sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi bu 19. ilmeğin hemen öncesinde bir gizli artış yapıyorum. 19. ilmeği örüyorum. Sonrasında bir gizli artış yapıyorum. Ve yine 17 ilmek haroşa örüyoruz. Bu 17 hiç değişmeyecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Son artışımı burada yapıyorum ve son ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. 4 ilmek arttırdık. 37 ilmeğimiz vardı. Şu an 41 ilmeğimiz oldu. Örgümüzün arka tarafında bu var olan 41 ilmeği haroşa örgü olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Artışları sadece önde yapacağız ve bu işlemi 4 kez tekrarlayacağız. Biz şimdi birinci kez artış yapmış olduk. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, var olan 41 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz sırasındayım. Şimdi ne yaptık? İlk artışı yaparken bir ilmekten sonra artışı yaptık. İkinci kez artış yaparken 2 ilmekten sonra, üçüncü kez artış yaparken 3 ilmekten sonra, dördüncü kez artış yaparken de 4 ilmekten sonra artışlarımızı yapacağız. Şimdi ikinci artışımızı yaptığımız için ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Yani 2 ilmek örmüş oldum. Sonra artışımı yaptım. Ardından 17 ilmek haroşa örüyoruz. Bu iş değişmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 ilmek. 17 ilmeği ördüğümde bakın arkadaşlar 19. ilmeğim şu arada kaldı. Önünde ve hemen arkasında birer artış yapmıştık. Burada 3 ilmek kaldı. Şimdi 17 ilmekten sonra artışımı yaptığımda aradaki 1, 2, 3 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Ondan sonra tekrar artış yapıyorum ve yine 17 ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek haroşa örüyorum. Sıra sonunda bakın yine başlangıçtaki gibi 2 ilmek kaldı. Hemen gizli bir artış yapıp sonra kalan 2 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum. 4 ilmek daha arttırdık ve 45 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 45 ilmeğimi örgümün arka sırasında
haroşa örgü olarak öreceğim ve sıramı tamamlayacağım. Evet, haroşa örgülerle sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Yine örgümün düz tarafındayım. Şimdi üçüncü kez artış yapacağız. Yani ne yapacağız? 1, 2, 3 ilmekten sonra artışa başlayacağız. Hemen başlayalım. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği haroşa, üçüncü ilmeği haroşa ördüm. 3 ilmekten sonra bir gizli artış yaptım ve 17 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek ördüğümde bakın arkadaşlar, şu ortadaki ilmeği sağında solunda artış yapmıştık. Sonra tekrar sağında solunda ikinci kez artış yaptık. Dolayısıyla bu aradaki ilmeklerim 5 ilmek oldu. 17 ilmekten sonra bir gizli artırma yapıyorum. Sonra aradaki 5 ilmeği haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardından tekrar bir gizli artış yapıyorum ve 17 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma yaptım ve bu 3 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Üçüncü kez artış yaptık ve 4 ilmeğimiz daha arttı. 45 ilmeğimiz vardı ve 49 ilmeğimiz oldu. Örgümüzün arka sırasında yine var olan 49 ilmeği haroşa örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, 49 ilmeğimi haroşa örgülerle ördüm. Sıramı tamamladım ve tekrar örgümün düz tarafındayım. Şimdi dördüncü ve son kez artış yapacağız. Ne yapıyoruz? 4 ilmek örüyoruz ve artışı öyle başlıyoruz. Bakın. İlk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4. ilmekleri ördüm. 4 ilmekten sonra bir gizli artış yaptım. Ardından 17 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Şimdi bu arada en son 5 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda artış yaptığımız için 7 ilmek oldu. 17 ördükten sonra bir gizli artış yapıyorum ve arada kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği örüyorum ve tekrar bir gizli artış yapıyorum. Sonra 17 ilmek yine örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüğümde sıra sonunda bakın 4 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yapıp 4 ilmeği de örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Artık artışlarımız bitti. Şu anda 53 ilmek şişimiz de var arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafından var olan 53 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Yine ön sıradayım. Bakın arkadaşlar 2, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. 53 ilmeğe ulaştık. Şimdi bir diş haroşa daha olacak şekilde, yani hem önde bir sıra hem arkada bir sıra olacak şekilde haroşa örgülerle örgümüzü öreceğiz ve tam 6 diş haroşa ile beraber tabanımızı
tamamlamış olacağız. Şimdi örgümüzün ön sırasında haroşa örgülerle 53 ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Burası ön taraftı. Şimdi yine var olan 53 ilmeğimi örgümün arka tarafında da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Toplamda 6 diş haroşa örgü örmüş oluyoruz. Evet, arka sırada da yine haroşa örgülerle örgümü ördüm ve bitirdim. 2 4 6 diş haroşa boyunca örgü örmüş olduk. Arkadaşlar, şu lacivert ipimizi keseceğiz ama tabanımızı dikmek için de bu ip bize lazım olacak. O yüzden şöyle uzunca bir yarım metre uzunluğunda lacivert ipimi uzun bırakarak kestim. Şimdi ne yaptık? Şu tabanı ördük ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi mavi ipimizle beraber örgümüze devam edeceğiz. Yine aynı özelliklerde Nako Elite Baby ile örgümü öreceğim. İplerim hep aynı özellikte. Şimdi geliyoruz. Mavi ipimizle beraber 53 ilmeğimiz var. Bu 53 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. Bu örgümüzün düz tarafı arkadaşlar. Mavi ipimizle ve 53 ilmeğimizle 4 diş haroşa boyunca, yani 8 sıra haroşa örgü olarak hiçbir şey yapmadan örgümüzü öreceğiz. Şu kısmımız oluşacak. Ondan sonra da burun kesimi ve yan taraflarının örgüsünü öreceğiz ve patiğimizi tamamlayacağız. Şimdi 4 diş haroşa olana kadar örelim. Mavi ipimle beraber tam 4 diş haroşa örgüyle var olan 54 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Bakın, toplamda 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. 6 dişi lacivert, 4 dişi mavi iple beraber. Şimdi şurada arkada patik bittikten sonra dikişe girecek. O yüzden şöyle 20-25 santim uzunluğunda mavi ipimizi bırakarak keselim. Şimdi arkadaşlar, burun kısmımıza geldik. Bakın, burun kısmını önce sözlü ifade edeyim. Aklınız karışmasın. Şimdi 12 ilmek şu yanda arka topuk ve yanlar için bir tarafta, yine 12 ilmekte diğer tarafta ilmeklerimizi ayırdığımızda tam 29 ilmek şu ön burun kısmı için ilmeğimiz kalıyor. Bunu arkadaşlar bakın, haroşa örgü, ters örgü, düz örgü, tekrar ters örgü ve haroşa örgü olarak öreceğiz. Örerken de bakın, bir burada ortaya kadar geldik. İki tane bir tarafta. Sonra bir burada olacak şekilde yine her düz sırada 4 tane kesme yapacağız. Her 4 sırada 4 ilmeğimiz eksilerek şu görmüş olduğunuz burun kısmını oluşturmuş olacağız. Dediğim gibi haroşa ve ters örgülerle. Tane tane ve sayı sayı söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç acele etmeyeceğiz. Şimdi ne dedik? Şu ilk 12 ve son 12 ilmeğimiz arka taraf. Bunları şu an örmüyoruz. O yüzden bu 12 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bakın, 1 2 zaten ipimizi kestik. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi 29 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29. Buraya da bir işaretleyici takalım anlayabilmeniz için. Bakın, geride 2 4 6 8 10 12 ilmeğimiz kaldı.
Yani biz şu anda sadece şuradaki 29 ilmeği öreceğiz. Evet, başlıyoruz. Şimdi ipimizi kesmiştik. Yine mavi ipimizle öreceğiz. Geliyoruz şu 13. ilmeğe bağlayarak başlıyoruz. Bu birinci ilmeğim haroşa. Ardından bir ilmek daha haroşa ördüm. 2 ilmek haroşadan sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak örüyorum. 2 haroşa, sonra 2 ilmeği birlikte haroşa örgü. Ardından 4 ilmek haroşa örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Yine 2 ilmeği birlikte öreceğiz ama ters olarak öreceğiz. İpi kendimize aldık. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Sonra 4 ilmek ters örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. Tam 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmek arkadaşlar bakın. 14, 14, 28. Şu 29. ilmek. Yani 15. ilmeğim bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ilmeğim. Şu görmüş olduğunuz orta ilmeğim. 4 tersten sonra ipi arka tarafa alıyorum ve bu ilmeği şişime boş olarak alıyorum. Bunu önde boş alacağız, arkada ters öreceğiz. Bu kadar kolay. Şimdi tam burnun ortasına geldik. Bakın. Şu 2 haroşadan sonra 2 ilmek haroşa 2 ilmeği haroşa örgüyle kestik. Ardından 4 ilmek haroşa örgü ördük. Sonra 2 ilmeği birlikte ters ördük. Sırada 4 ilmeğimiz vardı. Bu 4 ilmeği de ters ördük ve bu tam burnun ortasındaki ilmeği şişimize boş aldık. Sonra ipi yine kendime alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İpi arkaya attım. Şimdi 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü örüyorum. Ve bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Ne yaptık? Tam 4 tane ilmek kesmiş olduk. 1 burada, 2 burada, 3 ve 4. Geriye dönüyoruz. 12 ilmekler hep sağda ve solda örülmeden kalacak. Şimdi haroşa örgüyle başlıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. 1. Ardından örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa örgü ördükten sonra düz örgüye geçiyorum. Arkada ters olan ilmek, önde ters olan ilmekler arkada düz örgü oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüğümde bakın boş almış olduğum ilmek burada. İpi kendime alıyorum ve bu boş almış olduğum ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. İpi arkaya attım. Bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 arkada önde ters, arkada düz olan ilmeklerim. Düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi örüyorum. Ardından haroşa örgüye başlıyorum. Bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, 7 ilmeğimi de ördüm ve bitti. Tekrar dönüyoruz. Hiç 12 ilmeği ellemiyoruz. Sağda ve solda sadece aradaki ilmekleri. Şimdi tekrar kesim yapacağız. Bakın. Bu ilk 2 ilmek hep sabit. Hiç değişmiyor. Son 2 de öyle.
İlk ilmeği boşaldım. Yanındaki ilmeği haroşa ördüm. Sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak kestim. Ardından 1, 2, 3 ilmek haroşa ördüm ve bakın ters ilmeklerim. 2, 4, 5 ters ilmeğim var. İpi kendime aldım. İlk ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ardından 3 tane daha var. Bu üçünü de 1, 2, 3 ters örgü olarak ördüm. Yine şu burun kısmına gelmiş oldum. İpi arkaya attım. Bu orta ilmeğim. Orta ilmeğimi şişime boş aldım. İpi kendime aldım. 5 tane tersim var. Şu ikisini birlikte keseceğiz. Bu üçünü öreceğiz. Ters örgülerle 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Ardından 4. ve 5. ilmeği birlikte ters ördüm. Ters örgülerim bitti. Şimdi haroşalar başladı. 1, 2, 3 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki haroşa ilmeklerimin ikisini birlikte ördüm ve kesme yaptım. Ardından 2 ilmeğim kaldı haroşa. Bu 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. İkinci kez kesim yapmış olduk. Evet, şimdi tekrar arkaya dönüyoruz. Arka sırada da ne yapıyoruz? Yine haroşa örgüler ve arkada önde düz olan örgüleri, önde ters olan örgüleri arkada ters örüyoruz. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örmüş oldum. Boşaldığım ilmek de dahil. Bakın 2, 4, 6. Şimdi arkada bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. Tam orta kısımdayız. Ne yapıyorduk? Ortadaki ilmeği ters olarak örüyorduk. Ters ördüm. Ardından yine 4 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 düzümü ördüm. Sonrasında bakın 2, 4, 6 ilmek haroşam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşayla sıramı tamamladım. Evet, şimdi tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Aynı şekilde kesimlere devam edeceğiz. Yine ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Ardından hemen kontrol edeyim. 1, 2 ilmek haroşa örgü ördüm. Sonra ipi kendime aldım. Bakın burada 4 tane ters ilmeğim var. Eğer karıştırırsanız arkadaşlar şöyle çevirin. Bakın şöyle çevirin. Ters ilmekle haroşayı karıştırırsanız şöyle arkadan kontrol edin. Terslerimiz arkada düz. Bu şekilde karıştırmazsınız. İpi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Sonra 1, 2 ilmek daha ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın orta ilmeğim. Boş aldım. Sonra ipi tekrar kendime aldım. 1, 2 ilmek ters. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar haroşa ilmeklerim var. Bakın 2, 4, 6 tane. 1, 2 ilmek haroşayı ördüm. Ardından 2 ilmek haroşayı birlikte örerek kestim. Ve 2 ilmeğim kaldı. Haroşa örgü olarak ördüm ve tamamladım. Bakın sayılarımız hep azalarak devam ediyor. Teker teker söyleyeceğim. Burası önemli. Hiç karıştırmayın. Şimdi arkadayız. İlk ilmeği boşaldım. Ardından 2, 3, 4, 5 ilmek olacak şekilde haroşa örgülerle ördüm. Bakın 3 ilmek düzüm var. Sonra 1, 2, 3 ilmeği düz ördüm. Bakın boş ilmeğim var. İpi kendime aldım. Bunu ters olarak ördüm. Sonra 1, 2,
3 ilmek düz ve 1 2 3 4 5 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Evet, döndük. Tekrar kesim yapacağız. 5 ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Haroşayla başladık. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak kestim. Sonra bir ilmek daha haroşa ördüm. Bakın ben de kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? Ben de karıştırabilirim. Evet. 4 tane haroşa ilmeğimden sonra ipi kendime aldım. Artık ters örgülerim var. İlk 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Sonra bir ilmek daha ters ördüğümde, yani 2 ters ilmekten sonra bakın tam orta ilmeğim. Bunu boş aldım. İpi kendime aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ters ilmeği birlikte ters örgü olarak ördüm. Ardından haroşalarımız başlıyor. Bir ilmek haroşa ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa ördüm ve son 2 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamladım. Geriye dönelim. Arka sırada ilk ilmeği boş aldım. Ardından 2 3 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Boş aldığım ilmek de dahil. Sonra 1 2 ilmek düz ördüm. Boşalmış olduğum ilmeğim var. Onu ters olarak ördüm. Sonra 1 2 ilmek düz, 1 2 3 4 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Düz taraftayız. Kesmeye devam edeceğiz. Bakın. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Gördünüz mü? Sonra sırada 2 ilmek tersim var. İpi bu tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmek tersi de birlikte ters olarak ördüm. Yani hem haroşa kesim yapmış olduk, hem de ters örgü kesim yapmış olduk. İlmek sayımız azaldığı için böyle yaptık. Ortadaki ilmeğim boş aldım. Sonra ipi kendime aldım. Bakın sırada 2 ters ilmeğim var. İkisini birlikte ters ördüm. Ardından sıradaki 2 haroşa ilmeği birlikte haroşa ördüm. Ve son 2 ilmeğim yine haroşa örgü. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kalmış oldu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi ilk ilmeği boşaldım. İkinci ve üçüncü ilmeğim haroşa örgü. Ardından bir ilmek düz. Boşaldığım ilmeğim ters. Tekrar bir ilmek düz ve 3 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Döndüm, örgümün düz tarafındayım. Şimdi başlıyoruz. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği haroşa ördüm. Ardından bakın arkadaşlar, 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de biri haroşa, biri ters ilmek. İkisini birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Orta ilmeğim var, boş aldım. Sonra sıradaki 2 ilmeği yine birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Son 2 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamladım. Dönüyoruz. Şimdi arka sırada 1 2 3 ilmek haroşa, 1 ilmek ters ve tekrar 1 2 3 ilmek haroşa ile beraber sıramı tamamladım. 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi son bir kesim yapacağız. Bayağı uzun oldu ama burası çok önemliydi arkadaşlar. O yüzden tane tane anlattım. Şimdi bakın. Haroşa örgü, boş ilmeğimiz var. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Bakın sırada
bir haroşa, boşalmış olduğum ilmek, bir de ve yanında bir haroşa ilmeğim var. Şimdi burada üçlü kesim yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunun en kolayı benim yaptığım şu şekilde oluyor. Bakın boşalmış olduğum ilmek var ya. Şöyle buradan batarak bu iki ilmeğin arasından girip bakın ilmeklerin yönü değiştirerek sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Bu boş olarak şişime aldığım iki ilmeği de bunun üzerinden geçirdiğimde bakın üçlü kesim yaptık ve şu ilmeğimiz çok düzgün bir şekilde devam etmiş oldu. Sırada 2 ilmek haroşam var. Ördüm ve sıramı tamamladım. Artık bakın 5 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Ve hep haroşa örgü olarak örgümüzü öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmek haroşa ördüm. Ve bakın ön tarafta bir diş haroşa örgü elde etmiş oldum. Şimdi şu kısmı öreceğiz. Tam 15 diş haroşa boyunca örülecek. İlk dişi örmüş olduk. Bir kere daha göstereyim bakın. Önlerde 5 ilmeği haroşa ördüm. Sonra arka kısımda yine 5 ilmeği haroşa örüyorum. 3, 4, 5. Bakın ikinci diş haroşa örgüm oldu. 1, 2. Bunu tam 14 diş yapalım. 15. dişi örerek kesme tekniğiyle kesip bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi 15. dişi örerken artık kesim yapacağız. Örgümüzün düz tarafında 5 ilmeğimi haroşa örgü olarak örttüm. Şimdi arka tarafa döndük. Kesimi burada yapacağız. Hem 15. dişimiz olacak hem de kesimimiz olacak. İlk ilmeği şişe boş aldım. İkinci ilmeği haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden yürüttüm ve kestim. İkinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Son ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da bir kez haroşa örgü olarak ördüm. Bunu da arkadaşlar şöyle 15-20 santim uzunluğunda yine dikeceğiz. Şöyle şura olacak yani. O yüzden bunu da böyle uzun bırakarak kestik. Evet. Zoru başardık. Artık çok kolay. Sadece haroşa örgüyle beraber öreceğiz ve bitireceğiz. Şimdi şu arka kısımları birleştireceğiz. Eğer benim gibi misinalı şiş kullanıyorsanız zaten çok kolay arkadaşlar. Bakın ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Zaten birleşti. Görüyor musunuz? Şu arkayı birleştirerek öreceğim. Bakın patiğimin şu son 12 ilmeğinin olduğu yer. Bakın son 12 ilmeğin olduğu yerden tekrar ipimi bağlayacağım. Yine mavi iple beraber örüyoruz. 24 ilmeğimiz kaldı. Şişimizde sağda ve solda örmeden beklettiğimiz bu 24 ilmeği artık örmeye başlıyoruz. Hep haroşa örgü öreceğiz. Bakın 1, 2. Hatta şu ipi de bir düğümleyeyim, sabitlensin burada. Evet. Şimdi devam edelim. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeği ördüm. İlk kısmını bitirmiş oldum. Şimdi geliyorum. Diğer 12 ilmeği öreceğim. Şu ipi biraz sıkı tutarak
başlıyorum. Bakın. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bakın arkayı birleştirmiş olduk. Şu bırakmış olduğumuz ipler vardı ya, dikiş yapacağız. Bunlarla sadece şurayı ve tabanın alt kısmını dikeceğiz. Ekstra ip bağlamamak için bunu yaptık. Örgümüzün arka tarafında yine var olan 24 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Birleşim yaptıktan sonra ilk diş haroşa örgümü örmüş oluyorum. Bir sıra önde, bir sıra arkada haroşa ördük ve bir diş haroşa örgü elde etmiş olduk arkadaşlar. Bakın birleşti, gördünüz mü? Bir dişi sonradan örmüş olduk. Kaç dişe tamamlayacağız bunu? Hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diş olacak. Şu ana kadar 2, 4, 5 diş ördük. 4 diş daha öreceğiz. Birleşim yaptıktan sonra 5 dişe tamamlamış olacağız. Hepsini saydığımızda 9 diş olacak arkadaşlar. Şu mavileri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 4 diş daha öreceğiz. Ve 9 dişe tamamlayacağız. Ve artık mavi ipimizle de işimiz bitecek. Beyaz ipimizle sadece şu üst kısmı, bakın. Şu üst kısmın bantını öreceğiz ve patiğimiz bitmiş olacak. Şimdi 9 dişe tamamlayalım. Tam 4 diş daha örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 9 diş haroşa olacak şekilde mavi ipimle beraber ördüm. Bakın. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi arkadaşlar mavi ipimizle işimiz bitiyor. Şöyle biraz uzun bırakarak keselim. 3-5 santim uzunluğumuz olsun. Bunu sonra bağlayacağız. Şimdi her iki patiğimizi buraya kadar birebir aynı örüyoruz arkadaşlar. Sonra şu bağcığın biri sağda, diğeri solda olacak şekilde çalışıyoruz. Bakın hemen açayım, göstereyim, daha net anlarsınız. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi patiğin sol patiği örerken arkadaşlar şu ipimizi kestiğimiz örgümüzün düz tarafında başlarken şu görmüş olduğunuz 21 ilmekten oluşan bantı başlayarak örgüye başlıyoruz. Onu da göstereyim. Ben örerek ilmek arttırıyorum. Şimdi bu sol taraf için. Patiğin sol kısmı. Bakın düğme solda olacak şekilde. Bağcık sağda olacak şekilde. Şimdi ben şöyle yapıyorum ama siz bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Beyaz ipimle geldim. Şunu nasıl yaptığımı anlatıyorum. Geldim, bu ilk ilmeği ördüm. Bakın ilmeği şişten çıkarmadım. Ördüğüm ilmeği şişe aldım. Bir ilmek çıkarmış oldum. Sonra çıkarmış olduğum ilmeğin içerisinden yine bir ilmek çıkardım, 2. Bakın düz örüyorum. Çıkardığım ilmeği şişe alıyorum, 3. Her çıkardığım ilmeğin içerisinden tekrar batıp ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde 21 ilmek çıkardım arkadaşlar ve haroşa örgü olarak örmeye başladım. Bakın. İlmekleri çıkardım. 21 ilmek oldu. Sonra geri döndüm. Örgümün arka tarafında haroşa örgü olarak önce 21 ilmeği ördüm. Sonra 24 ilmeğim daha var. Mavi iple örmüş olduğum ilmeklerim. Onları da örerek bitirdim. 21, 24 tane ne yapar? 25,
65 ilmek. Şimdi sol tarafı böyle ördük. 2 diş haroşa ördükten sonra 4 ilmekten sonra şimdi göstereceğim zaten. İlk 4 ilmeği ördükten sonra bir dola 2 ilmeği birlikte örerek şu ilik çalışmasını yaptım. Ardından bakın tam toplamda 4 diş haroşa boyunca böyle bir bant ördüm ve örerek kestim. Bu şimdi bizim patiğimizin sol tarafı. Bunu anladık. Şimdi biz sağ tarafını öreceğiz. Örerek de göstereceğim. Evet. Sol tarafı böyleydi. Şimdi şu ilmeklerimizi şöyle alalım. Bunları boşa çıkarttık. Şimdi sağ tarafı örerken tam tersini yapacağız arkadaşlar. Diğer taraftan ilmek çıkaracağız. Bağcığımızın biri sağda, biri solda olduğu için ilmeklerin birini sağ taraftan, diğerini sol taraftan çıkarıyoruz. Şimdi önce geliyorum beyaz ipimle beraber haroşa örgü olarak hemen şu ipleri de bir düğümleyeyim. Evet. Beyaz ipimle şişimde olan 24 ilmeği önce haroşa örgü olarak örüyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Hiç videoyu durdurmayacağım. Zaten bitiyor örgümüz. Biraz uzun oldu. Ama eminim ki hiç karıştırarak burada ne yapılacaktı diyen arkadaşımız olmayacak. Benimle beraber başlayacaklar, örecekler ve bitirecekler. Evet bakın şimdi 24 ilmeği ört. Şimdi buradan 21 ilmek daha çıkaracağım. Yine ben aynı şekilde çıkarıyorum. Siz bildiğiniz gibi ilmek çıkartabilirsiniz. Bakın şimdi son ilmeğin içerisine battım. Bir ilmek çıkardım ve bunu şişime aldım. Bir ilmek çıkardım. Sonra 2. Sonra 3. Sonra 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Şu biraz kaydıralım, rahatlatalım şişi. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Yine biraz daha rahatlatalım. 18, 19, 20 ve son bir ilmek çıkarıyorum. 21. 21 ilmek çıkarttık. Ve şimdi örmeye başlıyoruz. Bakın. Önce bu 21 ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmeği haroşa ördükten sonra geride 24 ilmeğim daha var. Sayalım: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ben demin 65'i nereden çıkardım? 21, 24 daha 45 ilmek arkadaşlar. Ben galiba 65 söyledim. Evet, 20 ilmek daha ilave etmişim. Şimdi şu düğümlemiş olduğum bunlar
bana lazım değil, sadece gizlemem gereken ilmekler. Hemen bunları şöyle birkaç kez yürütelim, gizleyelim. Şimdi bir kere daha yürütürsem yeterli. Evet. Şimdi örgümüzün ön tarafına geldiğimizde bakın bir diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Arkadaşlar bunu 2 dişe tamamlayalım. 3. dişe başladığımızda örgümüzün düz tarafında artık ilik çalışmamız olacak. Şu düğmemizi dikebilmemiz için iliğe ihtiyacımız var. Onu yapacağız. Şimdi bu sırayı bir tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafta bir sıra daha ördüğümde tam 2 diş haroşa örgüm olacak. Sonra da ilik çalışması yapacağız. 3. haroşa dişimizi örerken. Şimdi 45 ilmeğimizi örelim. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Bakın 2 diş haroşa örgü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar tam 39 ilmek haroşa örelim. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalacak. Orada ilik çalışması yapalım. Şöyle hızlı hızlı ben öreyim. Zaten bitti, bir şey kalmadı. Öğren arkadaşlar, mutlaka yorumunuzu bekliyorum. Nasıl oldu patiğiniz? Kaç ay, kaç yaşa uygun ördünüz? İpiniz eğer daha ince olursa daha ince şişli örerseniz arkadaşlar 0,6 aylık olur. Daha kalın iple örerseniz 1-2 yaş olur. Daha büyütmek isterseniz biz tabanı 37 ile başladık. Siz tek sayı olacak şekilde 39, 41 gibi sayılarla başlayıp tabanı ona göre büyütüp üst kısmı da yine büyüterek örebilirsiniz. Bir sürü alternatifimiz var ama ben konuşurken 39 ilmek değil 45 ilmek örerek sıramı tamamladım. Şimdi sökeyim. Evet. 39 ilmek ördüğümde bakın arkadaşlar sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Şunların yönünü de değiştireyim. Yönlerim de bozuldu çünkü. Lafa daldık, sırayı tamamladık. 2, 3, 4, 5, 6. 39 ilmek ördüm. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonra şişime ipimi doladım. Geride kalan 4 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. İliğimizi de açmış olduk. Şimdi sol tarafı yaparken de zaten sıra başından örgünün düz tarafı oluyor. 4 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüğümüzde yine iliğimizi açmış oluyoruz. Bizim şimdi ters tarafta olduğu için sıra sonunda kalıyor İliğimiz, o yüzden sıra sonunda bu çalışmayı yaptık. Evet, şimdi örgümün arka tarafında var olan 45 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Burada da iliğimizi açtık ve 3 diş haroşa elde etmiş olduk. Arkadaşlar sırayı tamamlayalım. Bakın 3 diş oldu. Sırayı tamamladıktan sonra örgümüzün düz tarafında bir sıra haroşa örgü örelim. Arka sırayı örerken yani 4. dişi örerken kesim yapacağız. Kesim çalışmasıyla bitirelim. Evet, arka taraftan ördüm, sıramı tamamladım. Sonra örgümün düz tarafında yine 45 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bakın. Şimdi arka tarafta örerek kesme tekniğiyle beraber tıpkı şurada yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız ve bitireceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir ilmek kestik. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Ördüm, kestim. Ördüm, kestim.
ördüm, kestim. Ne sıkı ne de bol olmasın arkadaşlar. Bakın, örüyorum normal örgü ördüğüm gibi ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Eğer sıkı örer, sıkı keserseniz üst taraf toplar. Ya da bol örüp bol keserseniz arkadaşlar böyle volanlı bir duruşu olur. O yüzden örgünüzle aynı kararda ilmekleri örüp kesin. Evet, bakın 4. diş haroşa örgümüzü de elde ediyoruz bu kesim sayesinde. Şimdi ilmeklerin tamamını aynen bu şekilde keselim arkadaşlar. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Bunu da beraber keselim. Ördüm, kestim, ördüm, kestim. Son ilmeğimi ördüm, kestim. Şu kalan ilmeği de bir kere örüyorum. Arkadaşlar şurası tam düğme yerimiz. Şu ipimizde biraz düğmemizi dikebilecek kadar şöyle 10-15 santim uzunluğunda bırakıp keselim. Artık çalışmamız bitti. Bu kesip bağladığımız yerleri temizleyeceğiz. En son onu yapalım. Şimdi dikişe düğmeyle başlayalım. Şu kesmiş olduğum beyaz ipimi iğneme geçireyim. Evet, sonunda başardım. Şimdi önce ipi yürütelim arkadaşlar. Bakın, gelelim şu haroşa dişinin alttan bir girelim. Şöyle aşağıya taşıyalım. Yukarıyı bozmadan bunu yapalım. Sonra şöyle 4. ilmeğin olduğu yere şöyle yürüterek şöyle girdim. Oldukça başarılı oldu. Evet. Şimdi şöyle basit küçük bir bebek düğmem var, gülen yüzlü. Bunu dikeceğim. Tam bu 4. ilmeğin olduğu yere bu düğmemi dikiyorum. Bir kez daha tuttursam yeterli. Evet. Düğümleyerek sabitleyelim. Örgümüzün içerisinden şöyle birkaç kez yürütelim ve keselim. Evet. Şimdi dikmeye devam edelim. Önce şu burun kısmı bir dikelim arkadaşlar. Bunu da yine iğnemize geçirelim ipimizi. Bakın. Şimdi şu haroşaya başladığımız sıra var ya, bakın bu sıra. Buraya dikeceğim. Bakın, ipi geçirdim. Geliyorum haroşa sırasının olduğu yere, haroşa dişinden batarak şöyle birleştirdim. Ardından karşılıklı hiza alarak haroşa dişlerini böyle birleştiriyorum. Beş tane ilmeğimiz vardı. Karşılıklı hiza alarak burayı da birleştirdik. Şimdi buradan da düğüm atarak çıkalım. Şöyle örgünün içerisinden de yürütelim birkaç kez. İpimizi kesleyelim ve keselim. Evet. Şimdi arka kısımlar kaldı. Bakın, uzun uzun bıraktığımız ipler vardı ya. Şimdi onlardan çalışacağız. Şu maviyle başlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Evet, ipi iğneme geçirdim. Şimdi ne yapacağız? Haroşa dişlerini karşılıklı hizalayacağız. Bakın. Bir buradan battım. Geldim. Bir diğer haroşa dişinden. Bir sağından bir solundan batarak birleştiriyorum. Geliyorum, bakın sıradaki haroşa dişi burada battım. Sonra diğer tarafa battım.
Bakın. Buradan battım. Geldim. Buradan battım. Bakın ne kadar düzgün oldu. En son geldim. Şu son mavi haroşalı yerden battım. İğnemi içeri gönderdim. Şimdi burada düğümleyelim. Sonra yine şu ilmek aralarından birkaç kez ipimizi yürüterek gizleyelim. Temiz olsun. Yine haroşa dişlerin arasından giriyorum. Evet. Bu da bitti. Son olarak arkadaşlar lacivert ipimizde tabanımız kaldı ama şu maviyi de yine düğümleyelim. Bunu da gizleyelim. Evet. Şimdi son olarak lacivert ipimizi de yine uzun bırakmıştık. Onu bağlayalım. Evet. Şimdi aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yine karşılıklı haroşa dişlerini hizalıyoruz. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Lacivert olduğu için çok anlaşılmayabilir ama mavide yaptığım şeyin aynısını tekrarlıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi başlangıç ilmeğimin olduğu yere kadar böyle haroşa dişlerine bir sağdan bir soldan batarak birleştirdim ve tam bakın başlangıç kısmıma, ilmek attığım kısma geldim. Örgümüzü şöyle düzgünce patiğimizi katlıyoruz. Burada da karşılıklı ilmekleri hiza alarak dikeceğiz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Bakın. Geliyorum taban kısmında. Bir sağdan başlangıç ilmeğine, bir soldan batıyorum. Hatta şu artan başlangıç ipim var ya, onu da bu dikişin içerisine yediriyorum. Geliyorum yine aynı şey. Bir sağdan ilmeğe batıyorum. Geliyorum. Hemen bir soldan karşılıklı ilmekleri hiza alıyorum. Yine şu ipi araya böyle gizleyelim. Bir tane daha yapayım. Sonra burun ucuna kadar hep böyle birleştireceğiz. Bakın. Bir buradan, bir karşıdan. Şunu yine gizledim. Artık bunun da fazlasını kesebilirim. Evet arkadaşlar, bu şekilde tam şu burun ucuna kadar dikelim. Zaten lacivert çok görünmüyordur. Burun ucunu da kapatmayı beraber yapalım. Evet, tam burun ucuna kadar arkadaşlar karşılıklı ilmekleri hiza alarak, daha doğrusu almaya çalışarak, ki ben bile görmüyorum artık. Yani renk koyu olduğu için çok emin olamıyorum. Ama yani gayet başarılı dikmişim. Evet. Şimdi ipi içeriye yolladım. Burada düğümleyeceğim artık. Dikişlerimiz de bitti arkadaşlar. Fazla iplerimizi de temizledik. Yani kısacası patiğimizi bitirdik. Çok da güzel bir çalışma oldu. Ben çok beğendim. Öğren arkadaşlar, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, düğümledikten sonra yürüttüm ve bitirdim. Burada bir ipim kalmış. Hemen bunu da beraber gizleyelim. Önce düğüm atıyoruz. Sonra gizliyoruz. Evet, bitti. Şu
örmüş olduğumuz bantı bu aradan önce geçirelim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Şunu da şöyle taktık mı dikişimiz de bitmiş oldu. Bakın. Yani bu patiyi böyle de kullanabilirsiniz ama bakın orijinalinde şöyle kenarında bir sıra sık iğne var. Çok basit bir çalışma. Onu da hemen yapalım. Ondan sonra tamamlamış olalım. Hatta şu düğmeyi açayım, rahat çalışalım. Tığ yardımıyla arkadaşlar, ben biraz kalın bir tığ kullandım. 3,5 milimetre, şöyle iri iri durması için. Şimdi beyaz ipimle beraber geliyorum. Aslında her yerden başlayabilirsiniz ama ben şu arka ortadaki dikiş olan yerden başlayacağım ve devam edeceğim. Bakın şu ilk mavi haroşa sıram var ya, onun haroşa dişinin alt kısmında olanı, bakın bir yukarıda bir aşağıda var diş kısmı, haroşa dişi. Alt kısmından böyle tığımla battım. Sonra geldim, ilmek çıkardım, şöyle bir zincirle bunu buraya sabitledim. Sonra devam ediyorum. Bakın sıradaki haroşa dişi, bakın alttaki, buna batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Geliyorum yandakine, çok çabuk ilerliyor. Bir sık iğne, bakın battım, çektim, örtüm. Geliyorum hemen şuraları sadece karıştırmayın. Bakın hep aşağıda olana battım, örtüm. Bakın battım, örtüm. Hep şunlar aşağıda olanlar. Bu şekilde patiğin etrafını tamamen böyle sık iğne ile çalışalım. Çok sıkı yapmayın yine. Bu şekilde. Evet. Tamamlayalım sık iğnelerimizi. Şuradaki kapatmayı yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın tam başlangıç yerime geldim. Şimdi şu ipi biraz uzun bırakıyorum. Bakın biraz uzun bıraktım. Şöyle çıkardım. Geliyorum, bakın buradaki zincir görünümünün içerisine şöyle yolluyorum. Bu diğer ipi de diğer taraftan yapacağım. Geliyorum. Bunu da şöyle alıyorum. Şurayı şöyle birleştirmiş oldum. Şimdi bu iki ipin ikisini de içeriye alacağım. Burada bağlayacağım ve gizleyeceğim. Buna da aynı şeyi yapacağım. Bunu da buradan. Evet, bakın arkası ne kadar düzgün oldu. Hep aynı şekilde devam etmiş oldu. Şimdi düğümleyeceğim ve gizleyeceğim. Keyifli bir çalışmaydı. Başladım ve bitirdim arkadaşlar. Dolayısıyla çekime başladım, çekimi de bitirdim. Çok hızlı, çok keyifli ilerledi. Yine istediğiniz bir modeldi. Arkadaşlar, Instagram'dan beni tanıyan arkadaşlar modelleri gösteriyor. Ama hala YouTube'da birçok arkadaşım Instagram sayfamı bilmiyor. Bana hep yorumlarda Elif Hanım, anlatmanızı istediğim bir model var, size nasıl ulaşabilirim diye soruyorlar. Arkadaşlar, bebeğim örgülerim Elif Piren Vise. Instagram sayfamın adı da aynısı. Yani YouTube'daki adımla aynı zamanda Instagram'dayım. Instagram'dan bana mesaj kısmından, DM'den istediğiniz modellerin resmini gönderebilirsiniz. Ben de büyük bir keyifle
örüp size anlatıyorum. Tıpkı bu modelde olduğu gibi. Evet arkadaşlar, artık patiğimiz tamamıyla bitti. Şu iplerimizi falan kaldıralım. Çok az da ip kullandık. Çok az iple böyle kalan iplerinizi değerlendirerek bunu kız bebek için de örebilirsiniz. Pembe renkler kullanarak. Bakın ne kadar güzel bir patik çalışmış olduk. Bayıldım. Modeli benden isteyen arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yani onun sayesinde böyle çok güzel bir patik çalışmış ve size anlatmış oldum arkadaşlar. Bugünlük anlatımım bu kadar. Bir başka videomda görüşebilmek dileğiyle. Her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.